Herkese Prag tren istasyonundan merhaba. Şu anda Miray'la Öykü'yü bekliyorum. En yakın iki arkadaşımı. Neden bekliyorum? Çünkü onlar Prag'a geldiler. 2 gün Prag'da kalacağız. Sonra Münih'e geçeceğiz. Münih'te de 2 gün kalacağız. Sonra Viyana'ya geçeceğiz. Viyana'da da 2 gün kalacağız. Sonra ben tek başıma Budapeşte'ye geçeceğim. Bir gün Budapeşte'de kalacağım. Bu şekilde bir travel planımız var. Sadece yeşil pasaportlu oldukları için atlayıp geldiler keyiflerine göre. O şekilde çok heyecanlıyım. Yaklaşık 3 aydır falan onları görmüyorum. İnanılmaz özledim. O yüzden güzel bir kavuşma anı olacak diye düşünüyorum. Şu anda Airport Express ile geliyorlar. Yaklaşık 20 dakikaya falan burada olurlar. Sonra da bir kahvaltı falan yaparız. Bakalım. Evet arkadaşlar, saatler sonrasından videomu tekrar açıyorum. Bu kızlar dinlendiler. Kahvaltımızı yaptık. Bu kadınlar dinlendi. Makyajlarını yaptı. Güzel güzel giyindiler. Evet. Yolculuğumuz nasıl geçti efendim? Anlatın biraz. Yolculuğumuz rahattı ama Harika. sık uykusuzdu. Gel sol tarafıma geç. Evet. Uykusuzdu ama dinlendik. Harika. Şimdi bombayız. Şimdi bomba gibi hazırız Prag'ı fethetmeye. Prag bize hazır olsun arkadaşlar. Şimdi onlar Çekler düşün. Aynen öyle. Şimdi ne yapacağız biz? Astronomik kulağa gidelim bir. Kaleye çıkma işini yarına bıraktık. İkinci günümüze. Başka neyi yarına bıraktık? Charles Bridge yani mecburen hani. Bugün de böyle bilmiyorum. Bakalım Fotoğraf falan çekelim. Aynen fotoğraf falan çekiniriz işte. Yani akışa göre. Bakalım. Irish Pub'a gidebiliriz. Irish Pub'a gidebiliriz. Evet. O must'tır abi. Onu bir deneriz yani. Siz hiç Güneş midir nedir? İçtiniz mi onu? Evet. İrlanda birisi mi? Evet. İçtiniz mi? Yani Sen evet. Aslında anladın. Öykü içmiş evet. içmedim herhalde. Ben de içmiyorum. Bu kara olan şey değil mi? Kara. Kara. Kara olan. Evet ben içmedim. Tamam. Kara derken ben Ne? içmedim galiba. Evet ben de içmedim. O zaman ikimizinki ilk denememiz olacak. Aynen. Neyse o zaman hadi bize iyi gezmeler efendim. Öyle. Evet. Ani bir geçişle Cypress'e geldik. Çok heyecanlıyız. Açlıktan elimiz ayağımız tutmuyor. Öleceğiz. Ne söylediniz? Açıklayın. Ben cheeseburger söyledim. Ben de cheeseburger söyledim. Ortaya da bir patatesimiz var. İçecek almaya paramız yetmedi. Buradan Ben siz o fark arasında içinde kalmadım. ya zaten sulu sulu canım. Yeriz içeriz. Bir de fıstık şurada beleş. 89 dedi. 79. Okey 5 kişi var. Yerken videomuzu çekerim artık. Açlıktan gözümüzü. Evet. Şurada. Şurada ağzımızı da yiyip içeriz. Birinin kalmış bardağını alıp içine. Yok, olabilir öğrenci işi. Yani. Tabii aynen Yani aynen öyle. Bir kişi alıyor. Yok yapmıyoruz öyle şeyler. Evet. Abim yapıyor çabuk ol. Karnımız çok aç. Evet canlarım. Öykücüğüm first bite'ını yap bakalım. Harika gözükmüyor mu? Bayağı gözüküyor. Evet. Yiyin bakalım. Miraycığım sen de. Aynı anda yiyorum. Miray iyi misin? Afiyet olsun. Evet arkadaşlar hostelimize geldik. Hostelimizi çekememiştim. Hadi giriş yapalım kızlar. Buyurun. Önden buyurun.
Şöyle reklam değil. Evet guys, ikinci günden merhabalar. Bavullarımızı topladık, terk ettik otelimizi. Evet, tren istasyonuna gideceğiz, bavullarımızı bırakacağız. Ve sonra işte bugün kaleyi gezeceğiz falan pişman, zaten gezdiğimiz yerleri göreceksiniz. Akşam bir kafede oturacağız, bekleyeceğiz Flixbus'umuzu. Değil mi? Akşam bir kafede oturacağız, Flixbus'umuzu bekleyeceğiz. Ne demek istemiştin oraya? Gece Münih'e geçeceğiz. Evet, gece Münih'e geçeceğiz, evet. Helal kafede oldu. Helal. Evet, muhafazakar. Tamam. Öyle arkadaşlar, görüşürüz o zaman. Evet, neredeyiz? Prag Kalesi'nin oradayız. Canlarım kahvelerini aldılar. Şöyle bir manzaramız var. Kale burası. Şuradan merdivenden çıkıp geldik. Böyle. Evet, ne düşünüyorsunuz? Çok güzel. Çok kalabalıktı. Bayağı kalabalık. Evet, asker değişimine denk geldiğimiz için bir tık asker değişiminde bayağı kalabalık oluyor. Ama şimdi bir tık daha dağıldı. Şurası full insan doluydu. Ama şimdi iyi. Birazdan tekrar kiliselerin oraya gideriz. Kiliselerin orada doğru düzgün fotoğraf çekiliriz. Ondan sonra. Evet, üçümüz bir çekinelim. Çekinelim. Evet. Manzara çok güzel. Manzaramız çok güzel. 2 saattir fotoğraf çekinmek için güneşin gelmesini bekliyorum. Gelmiyor. Gelmiyor, lanet olsunca. Bekliyorum ama gelmeyebilir. Yapacak bir şey yok. Evet, çok şükür kalkabildik. Şimdi güneş de çıkmışken geziyoruz. Kaleye devam. Arkadaşlar, Frans Kafka Müzesi'ne geldik. Sadece bu heykeller için. Çek. Abi, suyu buradan akıtmak kimin aklına geldi? Suyu başka yerden akıtamazsın kardeşim. Guys, şimdi Frans Kafka Müzesi'nin oradan hemen çıkınca şu işte dar sokak, dar bilmem bir şey olan şey burası. Şurada ışık falan yanıyor. Burası direkt restoranta çıkıyor. O yüzden çok yola yok ve çıkışında restoranta giriyorsunuz yani. Şöyle. Restoran. Öyle de. Ben şu an bir çanta aldım, bakın. Çok tatlı. Çok tatlı değil mi? Bu arkadaş Çekya'nın sembolü. Ya Çekya'nın yaprağın, emin değilim. Şimdi Charles Bridge'e geldik.
Uzun bir aradan sonra merhabalar. Şimdi biz en son Charles Bridge'deydik. Charles Bridge'i gezdik. O akşam başka bir şey yapmadık. Boş boş sokaklarda dolaştık işte. Bir yerlere oturduk. Falan pişman derken zaman geçti. Bizim otobüsümüz gece 2.30'daydı. Ondan sonra gece 2.30'da binecektik. Tren istasyonu 1'de falan kapanıyormuş. Biz de şansa normalde 2 gibi falan gidecektik tren istasyonuna. Bir de gitti, yani sıkıldık dışarıda. Tamam bir de gidelim tren istasyonuna takılırız dedik. Bir gittik. Bizi yaka paça kovuyorlar. Tren istasyonu kapanıyor. Sizin burada ne işiniz var diye. Yani bir 15 dakika daha geç girmiş olsaydık tren istasyonuna bagajımızı da alamıyorduk. Yani 2.30'da falan mı ne tekrar açılıyormuş. O zamana kadar beklememiz gerekecekti. Belki FlixBus'ı kaçıracaktık. Neyse Evren bizim yanımızdaymış. Şansımız yaver gitti. Aldık bavulumuzu. Bekle Allah, bekle Allah, bekle otobüs 2.30'da biz 1'de sokakta dışarıdayız. Ondan sonra neyse bir şekilde onu da hallettik falan pişman. Yani aklınızda olsun diye söylüyorum. Size bunlar ders olsun diye söylüyorum. Böyle şeyler yapmayın. Hani hafta içi olduğu için de sokaklar zaten kalabalık değil. O yüzden aklınızda olsun. Bence şöyle daha mantıklı. Biz ucuza getirmek için her yerde bir gece kaldık. Ve hani iki ülkeyi bağlayan gecede FlixBus'a binelim dedik. Ama şöyle mantıksız oluyor. Şimdiki aklım olsa 2 gece Prag'da kalırdım. Sabahına FlixBus'a binerdim. Sonra buraya gelirdim. Buraya indiğim gibi gezmeye başlardım. Ama şimdi gezmeye başlayamıyorum. Çünkü sabahın köründe iniyorsun. Buraya ulaşmaya çalışıyorsun. Yorgunsun. Gece bir sürü iş, bir sürü olayla uğraşıyorsun. İşte gece bekle otobüsü, yorgun gezemiyorsun falan pişman. O yüzden benim tavsiyem tabii. Neyse yani Prag'da yaşadığımız olaylar bu şekilde. Sonra FlixBus'a atladık, Münih'imize geldik. Sonra malum şöyle koca bavullarımız olduğu için, yani benimki küçük ama kızlarınki büyük. Otelimize gidip bavulları bırakmak istedik. Otele gidiyorum. Gittik yani. Otelimize geldik. Ben lagajımızı yani açamadık hosteli, içeri giremedik. Resepsiyon yok. Emergency yani acil durum kontaktı diye bir numara koymuşlar oraya. Ben de aradım numarayı. Adam o kadar saçma sapan. Ya aradım. Otelde görevli olan kişi, bir de acil durumda olan kişi İngilizce bilir. Hani direkt ben de İngilizce konuşmaya başladım. Adam beni durdurdu konuşurken. Ben işte derdimi anlatıyorum. Geldim, kapı kapalı. Lagajımı bırakmak istiyorum. Benim hani reservation'ım da var falan pişman. Adam ben böyle konuşuyorum. Beni durdurdu. Dedi ki İngilizce. İngilizce bilip bilmediğimi sormadın. Bu ne biçim kaba bir davranış falan. Ben dedim ki abi bu şey gibi hani sen Almanca biliyor musun gibi bir şey yani. Hani Münih'teyiz, sana ana dilini biliyor musun diye soruyorum. Sen otelde çalışan, böyle dedim ben de. Sen otelde bir çalışan bir insansın ve İngilizce bildiğini düşündüm. Hani ama diyor işte kaba, yani böyle nazik konuşmuyor bu arada. Hani çok kabalık yapıyorsun. Hani ilk önce bir İngilizce bilip bilmediğimi sormalısın. Sen sonuçta benim ülkeme gelmişsin falan. Ya ben şok oldum. Sinir krizi geçirdim, zaten yorgunum. Yağmur yağıyor bu arada. Hani yağmur yağıyor şakır şakır. Neyse. Geçti gitti, sonra giremedik yani. Ondan sonra kahvaltı yaptık bir yerde. Sonra ben dedim ki hani hava kötü. Bavullar da, kızların bavulları da çok büyük. Ben zaten şu an hani kızlar kadar alışveriş yapmayacağım zaten. Kızların alışveriş yapısı var. Dedim ki hani en azından 2-3'e kadar çıkın, alışveriş yapın. Yani gezin en azından biraz. Ben de şurada biraz dinleneyim, dizimi falan izleyeyim. Kendime bir geleyim. Şu anda o şekilde yani hani bunlar geçti üzerimizden. Bunları yaşadık. Hani şu an bavullarla birlikte bir kafede oturuyorum. Dinleniyorum. Kızlar da birazdan gelecek. Sonra biz hostelimize giriş yapacağız falan. Ya saçma sapan şeyler. Ya şöyle hostel ayarlarken kızlar, yani Miray ile Öykü kendi odamız olsun istediler. Yani ortak tuvalet olmasın. Hostel, nasıl diyeyim, Avrupa'da da hostel kültürü var. Hani böyle Berlin Vlog'unda olduğu gibi işte böyle ortak bir alan, işte ranza karışık ranzalar hani falan pişman. O tarz hosteller çok daha güzel oluyor.
ve ucuz olup çok çok daha güzel oluyor. Bu yer şu an yaşadığımız olaylardan kaynaklı ve fotoğraflarda gördüğüm kadarıyla parasına ve çektiğimiz muameleye değmeyecek. Ama göreceğiz. Yapacak bir şey yok sonuç olarak. Yani zaten bir gece kalacağız. Hayırlısı buymuş diyoruz. Sadece ben buraya tavsiye olarak veriyorum hani. Böyle aklınızda olsun diye. Prag tren istasyonunda gece 1'de kapanıyormuş. Belli bir saate kadar açılmıyormuş. Net saatlerini bilmiyorum. Belki araştırıp bulursam şuraya bir yere yazarım. Hani hiç haberim yok. Çok korkutucuydu gerçekten. Hani güvenlikler bizi yaka paça attılar yani hani. Abi bir dur, tuvalete gidecektik yani. Gece tuvalet arıyoruz. Yani işte bu gece Flixbus yolculuğu yapmayın, bir yerde kalın dememin sebebi bu. Orada burada tuvaletlerde hazırlanmak zorunda kalıyorsun. Kıyafetini değiştir, ne bileyim dişini, makyajını, şu bu falan çok zor oluyor. Özellikle kızlar için çok zor oluyor diye düşünüyorum. Hani o yüzden bence bu tavsiyemi göz ardı etmeyin diyorum. Kızlar gelince tekrar açarım kamerayı. Görüşürüz. Evet cenemeler. Uyuduk, dinlendik. Ya bir şey olmaz ki. Kim izleyecek arkadaşlar? Boş verin. Gayet güzel çıkıyorsunuz. Nasıl Münih, beğendiniz mi? Çok daha gezmediğimiz için bir fikrim yok. Evet, benim fikrim kötü yönde şu ana kadar. Tecrübelere dayanarak Şu ana kadar. Şimdi biz hostelimize girdik, dinlendik falan pişman. Şimdi Turkish döner yemeye gidiyoruz. Aslında Turkish değil, yani Alman döneri yemeye gidiyoruz. Güzel bir öneri aldım kuzenlerimden, Almancı kuzenlerimden, orayı deneyeceğiz. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Bakalım inşallah beğeniriz. Dönercimize geldik. Burada taze ekmekler yapıyorlar. Şurada işte hazırlanıyor. Heyecanlıyız. Dönerimizi aldık. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Wow, ağzımızın suyu aktı. Burada açık ayranımız da var. Bize afiyet olsun. Harika gözüküyor. Arkadaşlar kötü bir haberim var. Çok iyiydi. Benim hayatımda yediğim en iyi döner. Sence? Benim de bu arada. Senin zaten. Yani şey diyorlardı ya, ben çok sinir oluyordum işte Alman döneri Türk dönerinden daha iyi diye. Hani gerçekten haklılarmış. Bak bunu hani mutlu değilim hani bunu söylemekten ama çok iyiydi. Hani ben nasıl anlatabiliriz bilmiyoruz. Öncesi sonrası. Bizim tabakları aldılar. Biz hani o kadar hızlı yedik ki ama süpürdük. Öykünün de sonrası şu şekil. Ayran da çok iyiydi bu arada. Ben açık ayran almıyorum normalde. Evet, ayran çok iyiydi. Burada fiyatımız 16 euro civarıydı. 15 nokta bilmem bir şey falan. 15 euro mu yani o zaman? 15-16 euro falan. Ama tam bence denenmesi gerekiyor. Ekmeklerini zaten taze falan yapıyorlar herhalde. Herhalde değil, evet öyle yapıyorlar. Taze yapıyorlar, bayağı güzel. Şimdi bir çay içeceğiz. Burada değil, başka bir yerde. Görüşürüz. Evet, Münih 2. günden merhabalar. Merhaba Miray Hanım. Miray Hanım. Merhaba. Merhaba. Öykü Hanım. Merhaba. Merhabalar. Şimdi meşhur yerlerini gezeceğiz çok kısa. Bir kilisesi falan var, meydan falan pişman. Oralara geçeceğiz. O şekilde sonra da alışverişe geçeceğiz. Tekrar zaten vloglayacağım oraları da. Şu an böyle bir merkezde bir yerde yürüyoruz. Geldik Alsam Kirke. Şimdi giriş yapıyoruz. Sunlight spills on the window. The aroma of coffee fills the air. Lazy cat is curled up on the sofa. Time passes so slowly as if Guys, şimdi
olaylar şu şekilde. Biz bir outlet'e gidecektik. Gidemedik çünkü 3 kişiye 135 euro ulaşım ücreti çıkarttı. Uzakmış ve böyle pahalı toplu taşıma falan kullanmak gerekiyormuş. O yüzden biz outlet'e gitmekten vazgeçtik. Abi o fiyata mesela şeyler de var. Uçak bileti falan da alabiliyorsun. Yani. Yani saçma sapan. Kanka 15 euroya ben bir yerlere uçabiliyorum dediğin gibi yani. Neyse oradan vazgeçtik. O yüzden biz böyle merkezde alışveriş falan yapıyoruz. Şimdi Miray aldığı şeyleri göstersin. Bir tanesi yanımızda. Önce Evet. üstünden başlıyoruz. Kenarıma geçelim. Damn. Böyle bir Bu kız şapkamız fazla var. güzel oldu. Dur. Wow. Wow wow. Evet. Başka? Bir de diğer şapkamız. Wow. Bu da çok yakıştı. Canım benim. Güzele ne yakışmaz ki? Magnetler falan sende mi, Öykü'de mi? Öyküde olması lazım. Tamam. Öykü'ye gelince o zaman aldığımız hediyelik eşyaları gösteririz. Bir de şimdi şu anda burada bir pazardayız. Hemen merkezde bir pazar var. Böyle bir hani burada bir hot dog'tur, işte dondurmadır falan böyle. Ne varsa onlardan bakınacağız yani. Atıştırmalık bir şeyler. Bakalım. Arkadaşlar biz Öykü'yle buluştuk. Karnımız da acıkmıştı dedim. Ne yiyelim yani? Tekrar döner yemeye karar verdik. buradan. Yani bizim Ben biraz Abartış. akıllarına sokmuş olabilirim. ya gerçekten Öykü. Evet, Öykü aklımıza soktu ama biz de onay verdik sonuç olarak. Yani hayır demeyin yani. Dün et yedik, bugün de tavuk yiyeceğiz. Yemeyelim mi? Ben de tavuk yiyeceğim, deneyeceğim. Tavuğu merak ediyorum. Arada da böyle değişiklik yapmak lazım. Ne yapalım? Çok güzel. Ne yapalım? Ne alaka. Ne alaka? Yani. Şimdi başka da bir yiyecek bir şey yok o yüzden yani bu arada. Evet, aynen. Başka bir et döner yiyemeyeceksiniz böyle güzel. Tavuk da... ya öyle bir şey olmaz ya. Tavuk yiyeceğim ben. Tavuk. Ben de et almaya karar verdim o kadar laf ettikten sonra. Dedim ki böyle güzel eti nereden bulacağım? Burada da tavuk aldı canım benim. Bir de ayran aldık. Ayranıma bir tane Alman salak yüzünden döktüm birazcık. Biraz bakış attım. Biz güzel ayran bulamıyoruz ona. Yani sinirlendim. Ama olsun, şimdi yiyeceğiz. Afiyet olsun bize. Evet, şimdi dönerimizi yedik. Herkesin karnı şişti. Şimdi Öykü'de yaşadığım yol. Şimdi bu hanımefendi buraya ag almaya gelmiş yani bu kadar ki. Buraya gelme sebebi ag almakmış. Şaka yapıyorum da yani. Bir tane sebebi. Evet, sonra ne oldu Öykücüğüm? Beğendiğim rengin şeyi kalmamış. Numarası kalmamış maalesef. Diğer hepsinin var, bir tek onun yok. Bir tek istediği numaranın o rengi yok yani gerçekten. Öykünün şanssızlığı diyelim. Zaten nerede şans verebildi ki yani? Aynen öyle. Böyle bir durum var. Öyle. Aradaki fark 4000 TL mi demiştin Türkiye'yle? TL falan. Ha, Almanya olmadan 3000. tax free olmadan bir de tax free alacaksın. 4-5'i bulur. 4-5 bin 4'ü bulur. Yani 4-5 bin TL kârda oluyorsunuz arkadaşlar Almanya'dan alırsanız. Bu da böyle bir tavsiye. Numaranızı. Bulursanız alın yani. Bulabilirseniz alın diyor Öykü Hanım. Hello. Hello arkadaşlar. Hello. Şimdi biz Kapatacak. alışverişimizi yaptık. Evet, 10 dakikaya kapatıyoruz Starbucks bu arada. Çok hızlı bir açıklama yapmamız gerekiyor. Alışverişimizi yaptık. Kız long chap falan aldı. Ayakkabı aldılar. Yorgunluktan ölüyoruz. Bu kadar. Sizin anlatmak istediğiniz şeyler var mı? Çok yorgunuz ya. İnanılmaz yorgunuz. Evet. Neler aldınız? Bir şey, ne kadar harcadınız? Mutlu musunuz Melih'ten? Alışveriş yaptığımız için Çok iyi. çok da wow bir şehir değilmiş ya. Vah bir Evet, şehir kötü değil. yani. Güzel değil. Gelmem de. Yok, Ben de bir gelmem. daha gelinmez. Yani Almanya görmek için okey yani.
Yani. Almanya için Berlin'e gideceksin arkadaşım. Tamam. Berlin'de. Yani gideriz. Olsa giderdik. Neyin olsa? Yakın olsa. Aynen yakın olsa giderdim. Evet. Şimdi bizim Viyana'ya geçen otobüsümüz gece 3'te. Gece 3'e kadar bir yerlerde oturacağız. Dinleneceğiz falan. Her Vakit yer geçireceğiz. kapanıyor ama. Bir tane bar var burada. Meşhur böyle. Tavuk bilmem bir şey. Oraya geçeceğiz bundan sonra. Bu şekilde bir planımız var. Oraları da çekerim zaten. Öyle arkadaşlar. Hadi görüşürüz o zaman. Kapat şöyle. Reis dondurma alıyor. Reis dondurmasını... Ooo! Tadım da yapıyor. Reis karar verecek şimdi. Reis beğenmedi galiba. Her yerde mango yiyor. Oo, afiyet Köklü bile ya. Guys, Hofbräuhaus'umuza geldik. Hofbräuhaus. Bakalım içerisi nasılmış. Evet. Wow. Arkadaşlar buradan vazgeçtik çünkü çok kalabalık içerisi. Çok kafa şey yapan bir ortam vardı. Başka bir yere oturacağız. Sunlight spills on the window. The aroma of coffee fills the air.